uzun yolculuklar sonunda tüm Çin'i boydan boya, güneyden kuzeye, kuzeyden doğuya, doğudan güneye ulaştım. Şangay'dayım. Çin'in en enteresan şehirlerinden bir tanesi. Şangay deyince Türkiye'de şöyle bir söz vardır. Bizim böyle renkli, rengarenk, ışıklı yerler olduğu zaman, işte odasına böyle ışıklar koyduğu zaman birisi Şangay kerhanesine dönmüş burası derler. Hala diyorlar mı bilmiyorum. Onun aslında bir sebebi var, tarihsel bir sebebi var. Burada komünist devrim olmadan önce şu anda bulunduğum mahalle Genel Evler Mahallesi. Ve burada 50 tane çok büyük genel ev var. Şu anda insanlar üzerinde yürüyorlar, alışveriş yapıyorlar bu eski genel evlerin. Bu AVM'lerin eski bir kilise. Özellikle şu Capitaland AVM'nin olduğu yer. Eskiden genel ev bölgesi, dünyaca ünlü 50 tane büyük genel ev var. Şangay kerhanesi dedikleri Türkçe'ye de geçmiş terim buradan geliyor. Şangay'a geldik. Şangay çok modern bir şehir. Tabii ki şu anda açıktan yapılan bir hayat kadını, Tayland gibi açıktan dönen bir olay yok. Kapalı kapılar ardında dünyanın her yerinde zaten dönüyor böyle şeyler. Yasak. Komünizmle beraber Çin devleti bunu yasaklamış. Şangay'da ilk dikkatimi çeken şehrin modern mimarisinin yanında, gökdelenlerin yanında inanılmaz bir şekilde yeşil olması ve çok temiz, tertemiz, inanılmaz temiz. Çin beni çok etti bu temizlik konusunda. Bütün ön yargılarım kırıldı diyebilirim. Şimdi Halk Meydanı'na gideceğiz. Çin Halk Cumhuriyeti buranın ismi. Halk Meydanı bildiğiniz Jurassic Park gibi. Orman yapmışlar tüm meydana. Çok acayip. Bugün size Şangay'ın tarihini anlatmaya çalışacağım örneklerle. Çin tarihine de değinmiş olacağız. Özellikle Afyon Savaşları Çin tarihinin çok önemli noktalarından bir tanesi. Başta bir Şangay Meydanı'na gidelim. Halk Meydanı'na gidelim. Bu arada Şangay Halk Meydanı Feng Shui. Biz Feng Shui diyoruz ama bunlar Feng Shui gibi bir şey diyorlar. Tam tabii ki Çince telaffuzum yok, Mandarin telaffuzum yok. Feng Shui'ye göre yapıyorlar. Burası eskiden bir mezarlıkmış arkadaşlar, şu meydan. Şimdi meydanı göreceğiz. Şimdi Feng Shui'ye yapıldığına göre bu mezarlığa uygun Feng Shui kurallarına uymaları gerekmiş zamanında. Her şey Feng Shui ile yapılıyor bu arada. Burada şehir plancılık müzesi var. Bu müze çok güzel. Ben gezdim. Kesinlikle gezmenizi tavsiye ediyorum. Bugün kapalı sanırım. Burası belediye binası. Şimdi eskiden büyük bir mezarlık olduğu için buraya Çin halk dininde, yani yerel dinlerde, tabii ki bu Taoizm, Budizm de bu yerel dinlerden çok etkileniyor. Şöyle bir kural var. Ruhlar burada dolaşıyor hala. Çünkü ruhlar terk etmiyor bu mezarlığı. Ruhlar neden korkar? Çin halk dinine göre gürültüden arkadaşlar. Onun için şu anda bu meydanın üstü bu kadar sakin ve hoş gözükse de etrafında özellikle müzeler koyuyorlar. Devamlı insan girişi çıkışı olsun diye. Yerin altından metro geçiyor. Şangay metrosu. Hemen bakalım. Bakın buradan giriyorlar. Ve birçok çıkışı var, giriş çıkışı var. Her yerde giriş çıkışı var. Ve tabii ki turistik arabalar geçiyor. Otobüsler geliyor ve ruhları korkutmak için bu şekilde kalabalık olabilecek şeyler yapıyorlar. Şu büyük bina, eski böyle komünist gözüken bina, belediye binası. Yani devlet binalarından bir tanesi. Belediye olduğunu düşünüyorum. Ne güzel banklar ya. Bankların yanına da oturulabiliyor. Burada meydanın etrafında birçok müze var. Şangay'ın müzeleri çok güzel. Şu anda sanırım şu müzede Mısır sergisi var. British Museum. Mısır'dan gelmiyor. İngiltere'den geliyor eserler. Burada sergileniyor, geri dönecek İngiltere'ye. Şey diyorlar ya, piramitlerin İngiltere'de British Museum'da olmamasının tek sebebi piramitleri taşıyamayacak olmaları. Aslında onu da taşırlardı yani. Düşünmüşlerdir. Eminim buna. Bizim tapınağı taşıdılar ya Almanya'ya. Yani piramit işte taşınacak gibi değil de kesin bir düşünmüşlerdir. Şangay'da The Bund isimli İngiliz mahallesi var. Bir de Fransız mahallesi var. Buralara International Settlement deniyor. Yani eski zamanda 1800'lü yıllarda Çin'in Afyon Savaşlarını kaybetmesi sonucu İngilizlere, Avrupalılara, Fransızlara verdiği ticaret ultimatomlarının bir sonucu bu. Şimdi size hikayeyi anlatacağım. Çünkü Afyon Savaşlarını anlamadan Çin'i anlamak birazcık zor. Çok çok önemli. Özellikle beni anlattıktan sonra gidip araştırmanızı da tavsiye ediyorum. Ben bunu zaten bazı bölümlerde, Laos, Tayland'daki Afyon ticaretini anlattığım bölümlerde yer vermiştim. Bina tam bir komünist mimari ya. Korkutucu. Peki nedir bu yıllardır bahsettiğim, videolarda bahsettiğim, gösterdiğim Çin dışındaki ülkelerde? Çünkü Afyon'un merkezi Hindistan. Tabii o dönemin Hindistan'ı İngilizlerin kontrolünde. Bugünün
Myanmar'ı, Burma, Birmanya yine İngilizlerin kontrolünde dönem dönem. İngilizlerin dünyayı yönetmesi inanılmaz ya, inanılmaz. Evet, şimdi size bir örnek göstereceğim Afyon Savaşları ile ilgili. Örnek üzerinden konuşabiliriz. Şimdi bu savaşın sonuçlarından bir tanesi olan binayı görüyorsunuz. İngilizler tarafından yapılmış binalar var burada. Fransızların yaşadığı mahalleler var. O dönem için, şu anda değil. Tabii yine ekspatlar vesaire yaşıyordur. Burada bir tane bina göstereceğim size. Şu arkadaki binayı görüyor musunuz? Yazıyı görüyor musunuz köşede? Evet, S, R ve C harfleri var. Shanghai Race Club. Shanghai Race Club'ın ne işi var? Atçılık kulübünün, İngiliz binasının ne işi var Şangay'da? Evet, burası önceden hipodrom gibi at koşturulan bir yermiş. İngilizler açıyorlar. Peki İngilizlere neden bir bölge, böyle bir bölge verilmiş? Tarihi başlayalım. 19. yüzyılın başında Çin dünyadaki en zengin ülkelerden bir tanesi arkadaşlar. Avrupa için bir hazine sandığı, çay, porselen, ipek tamamen Çin'den geliyor. Çin Avrupa'ya deliler gibi mal satıyor. Çin ürünleri Avrupa'da lüks sayılıyor. Ama Çin bu lüks ticareti için bir şey istiyor. Avrupa'da bolca olan bir şey. Avrupa biliyorsunuz tüm Güney Amerika'yı soyup bütün gümüşleri Avrupa'ya getirdi. Gümüşle ödeme yapın diyor Çin. Tabii ki gümüşle ödeme yaptıkça Çin'e bir şey satamıyor İngilizler. Habire satın alıyor. Çay alıyor, ipek alıyor, aldıkça alıyor. Bugün de aslında aynı şeyi görebilirsiniz Avrupa'da. Ticaret açığı Çin'de. Aynı şey devam ediyor. Ama bu sefer bakalım Çin'i Afyon Savaşları'ndaki gibi yıkabilecekler mi? İngilizler kara kara düşünüyor. Ne yapsak, ne etsek, ne satsak diyorlar Çin'e. Çünkü ticaret açığı var. İpek alıyor, çay alıyor, alıyor da alıyor, porselen alıyor ve İngilizler şeytani bir şey düşünüyor. Afyon. Evet, biz diyor Hindistan'a, Burma'ya vesaire hakimiz. Çin'e afyon satalım. Yani uyuşturucu madde olan afyon. Evet, çok üzücü. Çin o dönem sadece Kanton limanını kullanıyor arkadaşlar. Guangzhou, orayı da gösterdim size. Buradaki ticaret de Çin kurallarına göre yürüyor. Tamamen Çinlilerin koyduğu kurallara göre yürüyor. İngilizler sürekli gümüş ödüyorlar. Ticaret açığı derinleştikçe derinleşiyor. İngiliz Doğu Hindistan şirketi Hindistan'ı yöneten, Hindistan'da afyon üretmeye başlıyor ve Çin'e gizlice illegal yollardan sokuyor. Çin'de afyon kısa sürede salgına dönüşüyor arkadaşlar. Herkes bağımlı oluyor. Milyonlarca insan bağımlı oluyor. Çin İmparatorluğu hem ahlaki çöküşten hem de artık gümüşler kaybolmaya başlıyor ülkeden. İnsanlar afyon satın alabilmek için illegal yollardan gümüş ödüyor. İngilizlerin o dönem yaptığı bina. Bu binanın nasıl yapıldığını anlatıyorum. 1839 yılında Çinli Lin Zexu diye bir adam İngiliz tüccarlara diyor ki, bak diyor, sizin diyor sizi diyor paramparça ederim diyor. Afyonları teslim edin yoksa ülkeden sizi def edeceğim diyor. İngilizler direniyor. Lin Zexu denilen abim Guangzhou'ya gidiyor. İngiliz depolarına el koyuyor. 20.000 sandık afyonu denize döküyor ve yakarak imha ediyor. Bu İngilizler için kabul edilemez bir şey. Çünkü para kaybediyorlar. Koskoca üzerinde güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu. Bakın bu Çinlilerin yüzlerine böyle güneşten korunmak için taktıkları maske. Hiç sevmiyorlar. Onun da hikayesini anlatmıştım başka bölümlerde Asya olarak. Ve kıvılcım patlıyor. Afyon Savaşları 1839-1842 yılında toplarla İngiliz gemileri geliyor. İngiliz donanması Çin kıyılarına geliyor. İngiltere teknolojik olarak tabii çok üstün o zaman. Çin'in tekneleri ahşap, yanıyor. İngiliz'in buharlı savaş gemileri var. Savaş kısa sürüyor. Hatta benim yıllar önce izlediğim bir filmde, ismini hatırlayamayacağım, Hong Kong'a sanırım, İngiliz gemileri limana böyle yanaşıyor, diziliyor. Bizim Çinliler de tabii gururlu insanlar. Başlıyorlar top atmaya. Bam 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 bam. Ama İngilizler Çinlilerin toplarının gideceği en menzilini biliyorlar ve İngiliz gemilerinin en fazla 100 metre, 200 metre önüne düşüyor. İngiliz gemilerine yaklaşamıyor Çinlilerin topları. Ama İngiliz gemileri bir başlıyor. Menzilleri çok yüksek. Hong Kong'u vuruyorlar. Bam 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 diye ve inanılmaz büyük bir yenilgi yaşıyor Çin. Savaşın sonuçları olarak Hong Kong İngiltere'ye süresiz olarak veriliyor. Çok yakın bir zamanda Çin'e geçti tekrar. Yani 20-30 sene önce sanırım oldu. Çin'e geçti tekrar. 5 liman, Kanton, Xiamen, Ningbo, Fuzhou, Şangay ticarete açılıyor. Yani ticari kapitülasyonlar veriliyor İngilizlere. Çinliler yüklü miktarda gümüş tazminatı ödemek zorunda kalıyorlar. İngilizler Çin'de özel ticaret bölgeleri Nanking Anlaşması'yla kuruluyor. Koloniye benzer şehirler kurulmaya başlıyor. Bugün burası Şangay Tarih ve Şangay Devrim Müzesi olarak kullanılıyor. French
concession. Fransızlar geliyor, kendi bölgelerini kuruyorlar. 1856-60 yılında bir Afyon Savaşı daha oluyor ve Çin yine kaybediyor. Çin daha fazla liman açıyor. Afyon ticareti legal hale getiriliyor. İmparatorluk sarayları yağmalanıyor. Çin'in başkenti Pekin işgal ediliyor. Afyon savaşları silahın, ticaretin, bağımlılığın ve sömürgeciliğin iç içe geçtiği tamamen utanç tarihi arkadaşlar. Çin için bir uyanış oluyor. Dünya tarihi için büyük bir kırılma noktası oluyor. Şangay'da dolaşırken zaten binalarda, kafelerde, eski binaların üzerindeki yazılarda, dükkanların üzerindeki eski yazılarda bunu göreceksiniz. Çinliler için çok büyük bir kayıp, İngilizler için de dev bir kazanç oluyor. Teknolojinin nasıl koca bir ulusu, kalabalık bir ulusu ne hale getirdiğini o dönem. Ama Çinliler bunu öğrenmişler. En önemlisi ders çıkarmak arkadaşlar. Çinliler bundan ders çıkartıyorlar ve bugün gerçekten çok hızlı bir ilerleme görüyorsunuz. Zaten gördünüz benim videolarımda da. Bu ki biraz ders gibi oldu. Ama çok önemli. Ben size Çin'i, yani Çin'de bir iki tane müzeyi gezdirip, bir iki tane çok bilinen tarihi yeri gezdirip geçebilirdim. Ama Çin'deki insanların yaşayışını, Çin'deki restoranları, ne yemek yediklerini, tarihini, her şeyini göstermeye çalışıyorum ki öğrenin, biz de ülke olarak şahlanalım. Devam ediyoruz. Bakalım nerelere geleceğiz? Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Size şimdi bu Şangay Park Oteli göstermek istiyorum. Bu biraz Empire State binasına ne kadar benziyor değil mi? Bir Amerikan tarzı zamanının gökdeleni ama yani 1934 yılında yapılıyor. Macar asıllı Slovak bir mimar tarafından yapılıyor. 84 metre. 1934'ten 1963'e kadar Asya'nın en yüksek binası arkadaşlar. Bize şu anda apartmanlar var bu binada. Çin'de zaten fazlasıyla var. Şu anda bir tarihi bina olarak kalıyor. Tüm Uzak Doğu'nun sembolü aynı zamanda. Park Otel açıldığında dönemin en pahalı oteli. 1949'daki komünist devrimden sonra otel millileştiriliyor arkadaşlar. Yerli ve milli oluyor. Kapitalist geçmişi var ama ona rağmen yıkmıyor. Devlet konukları için kullanılıyor o dönem. Şimdi bu otelin çok enteresan bir özelliği var. Sıra bekleyen insanları görüyor musunuz? Onlar işte için sıra bekliyorlar. Kelebek cookie var. Bu otelin özel yapımı. Kelebek kurabiye. Onun için sıra bekliyorlar böyle yüzlerce, bazen 200-300 kişi görebiliyorsunuz. Bir kurabiye için neler yapıyor insanlar. Evet, Park Otel böyle bir hikayesi var. Asya'nın uzun yıllar en yüksek binası. O Macar mimar Empire State binasına benzetmiş birazcık. Ona ben yaptım. Burada da kelebek kurabiye için bekleyen, çılgınca bekleyen insanlar. Kelebek kurabiye, kelebek kurabiye. Bak şunlara. Beklet. Kelebek şeklinde bizim eti petibürü var. Bayıla Instagram'a koyarlar. Ya dünya nasıl bir hale geldi ya? Popüler olunca güzel anlamına geliyor artık dünyada. Bak çok ciddi söylüyorum. Hani bizim dandik kurabiyelerden bir tane koy, kelebek şeklinde yap. Öyle sevinip yerler. Bir de paylaşırlar, överler. Bant bölgesinde Bund, İngilizlerin yaptığı tuğla binalar. Hala devam ediyor. Ördek. Biraz sağlam yapmışlar ya. Bakın bunlar Şangay'ın eski döneminden kalma eski mahalleler arkadaşlar. Bunların enteresan bir hikayesi var bu mahallelerin. Tabii Şangay büyürken devlet
burada insanların konaklaması için evler yapıyor ve evler böyle 10 metrekare, 15 metrekare, 8 metrekare neyse küçücük evler ve içinde banyo ve tuvalet yok. Şu anda öyle değil. Bunlar böyle artık turistik olmuş. Muhtemelen vardır içinde banyo, tuvalet olmayan ama insanlar geliyor. Yani başımızı sokacak bir yer bulduk diyorlar. Devlet memurları için falan. Zaten komünizm döneminde birçok kişi devlete çalışıyor, çoğu kişi devlete çalışıyor. Özel izinler sanıyorum 80'lerde verilmeye başlıyor. Yine onlardan bir tanesi. Şangay'da çok az göreceksiniz çünkü bunlar hep yıkılmış arkadaşlar. Yerine gökdelenler ya da restoranlar, binalar yapılıyor. Burada çok enteresan bir hikaye var, size anlatacağım. İşte tuvalet olmadığı için böyle porselen kaplar varmış. İşte çiçekli miçekli. Ona tuvaletini yapıyormuş insanlar ve belirli yerlere gidip döküyorlarmış. Şimdi Çin'de Amerika'ya birçok şey satıyor ya Çin. Çinliler bu Çin'deki bu alışveriş, dünyaya sattıkları alışveriş app'lerini böyle o sıçtıkları porselenleri koyuyorlar ve böyle 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar, 1000 dolar neyse böyle fahiş fiyatlara satıyorlarmış. İşte üzerine de çiçeklik falan Çin porseleni, antika şeklinde. Gerçekten de antika 60'ta 50 yıllardan kalma ama Amerikalılar da alıp onun içine vazo sanıp çiçek koyuyorlarmış. Sıçtığı yerlere. Öyle. Hayır. Devam ediyoruz. Are you traveling to China? Yes. So, are you where are you from? Turkey. Turkey. Yes. Oh, very great. Can you speak Chinese? No. Ni hao. Ni hao. A little. Yeah. Do you know Turkey? Turkey? Turkey, I know. Yes, it's a very beautiful country. Yeah. What do you know? What do you know about Turkey? Do you know? Hadi bakalım. Yeah. My English a little. Yeah. Our English a little. Yeah. Yeah. Istanbul. English speaker. Ah, it's good. What do you know about Turkey? 你了解土耳其多少？土耳其，他问我们了解土耳其多少？ Turkey. 一个非常美丽、非常向往的国家。 Ah, thank you. Thank you. It's few days. Just come. Yeah. You're from Shanghai? Yeah, Yeah. from Shanghai. Yes. Wow, yes, it's so cool. Oh, thank you. Thank you. Tattoos. Thank you. Oo, öldürüyorum bugün kendimi. Hadi bakalım. Ha, düzeltiyor yanlış varsa. 如果你不可以等Ah, yeah, yeah. Yeah. No need. Thank you. Look. Yeah, yeah, yeah. But I need to go. Okay. Thank you very much. Thank you. Hatırlıyor musunuz? Chongqing'de kızlar satmaya çalışmıştı bir şey, leke giderici. Tüm övgüler yalanmış ya. Ben de sakalın çok güzel falan dedi. Sevindim. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ah, ah. Legolara bakın. Legolas. Bakın size denk gelirse çok enteresan bir şey göstereceğim. Çin, dünya sahte üretimin merkezlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz ikinci de biziz muhtemelen. Eğer birileri bizi geçmediyse ama çok zor. Ama Çin'de Türkiye'deki gibi açıktan sahte ürün satışı yok. Yani Türkiye'deki turizm beldelerine gidiyorsunuz. Sahte saatçiler, sahte tişörtçüler artık şeyi bile geçmiş durumda yani. Kendi ürünlerini falan çıkartıyorlar. O kadar olayı açtılar. Bu ama bildiğiniz hırsızlık. Yani bir ürünü taklit ederek onların verdiği emeği çalmış oluyorsunuz. Çin sahte ürün üretiminde inanılmaz büyük ama Çin'de hiçbir şey sahte görmüyorsunuz arkadaşlar. Ben neredeyse hiç görmedim. Yalan atmayayım. Belki küçük şehirlerde vesaire vardır. Hatırlamıyorum. Galiba vardı Yangshuo'da bir pazarda. Ama yani çok az. Burada sahte ürün satıcıları var ve size yanaşıyorlar. Şimdi ben kamerayı açtığım için yanaşmıyor olabilirler. Ama devamlı yanaşıp sahte ürün, çanta, ayakkabı, işte Nike vesaire ayakkabı satmaya çalışıyorlar. Düşünün. Çin bile artık en büyük üretici olmasına rağmen katiyen sahte ürüne savaş açmış durumda. Kendi içinde en azından satmıyorlar. Yani nice ibretler vardır bu işte. Bir de düşünün böyle fütüristik şehirde geziyoruz. Bunun ne alakası var diyeceksiniz. Eğer ki ülkede büyük bir kesinti olursa muhtemelen belki de siber savaş vesaire durumunda yani çok emin değilim, bilgim olmayan bir konu ama kesinti olursa kullanılsın diye bunları kaldırmamışlar arkadaşlar ya. İnanılmaz gerçekten. Hala duruyor. İnternet kesilir, elektrik kesilir vesaire. Ha bu elektrikte kullanılıyor herhalde ama. Yani in case of emergency
durumunda, herhangi bir tehlike durumunda kullanmak için bunları hala burada tutuyorlar ve yıkmamışlar. Çok acayip. Şu karşıda bir tane lokumcu var. Ondan gidip lokum yemek istiyorum ya. Hep sıra var diye girmiyordum ama bugün az sırası. Sıra beklemekten inanılmaz nefret eden birisi olarak bu taraftaki sırası var ama burada çok yok. Bir tane yemek istiyorum. Araya kaynaşmayın kız. Araya kaynaşmayın. Sıra arasına kaynaşma. Fıstıklıdan mı yesem, kokonatlıdan mı yesem? Thank you. Şişu. 5. 7,5 1 dolar. 45 66,6 dollar cent. 66-67 cent. Bakalım yiyelim. Bum 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 gamdan hoppala hoştum. Bu mochi var ya Japonya'da. Ona benziyor bizim lokum. Suyu. Çok güzel ya. Ya. Okay. Thank you. No bad, thank you. Gördün mü? Gördünüz mü? Kamerayı görünce geri durdu. Burada yasaların şakası yok arkadaşlar. Arkadaşlar Dıban'da geldim ama size anlatmak için çok yoruldum. Çok sıcak. Akşam geri geleceğim size anlatmak için. Burada yaklaşık 20 euroya teknelerle tekne turu yapabiliyorsunuz. 30-40 dakika. Ejderha şeklinde. Üstünde de böyle tapınakvari bir yapı var. Oo, çok güzel. Şu kule, bulutların içindeki kule, dünyanın en yüksek kulesi. Burj Khalifa mıydı neydi var ya Dubai'deki, bunu göstermiştim size. O şu anda dünyanın en yükseği. Malezya'da bir tane yapıldı, o da ikinci. Malezya ama üstündeki böyle iğnesi var. Onunla beraber bunu geçmiş. Bu üçüncü şu anda. Bu kule de bizde de var biliyorsunuz, benziyor. 90'larda yapılmış şu televizyon kulesi denilen. Şurada bir şey var görüyorsunuz. Açacağı benzeyen bina var. O bina ilk yapıldığında öyle dikdörtgen ya da işte kare şeklinde değilmiş. Dikdörtgen sanırım. Dikdörtgen şehrin şeklinde değilmiş. Sebebi de şu, yuvarlakmış ama kaldırmışlar. Sebebi şu, Japon bayrağına benziyor. Yani Şangay'ın orta yerine Japon bayrağını en yükseğe dikmeyelim diye değiştirip kare yapmışlar. Biliyorsunuz Japonlar burada büyük, 2. Dünya Savaşı'nda büyük kıyımlar yaptı. Böyle. Şimdi bu fütüristik manzaradan ayrılıyoruz. Hemen arkamıza geçiyoruz. Size önceden de bahsettiğim Bund ya da Band denilen bölge var. Bu sanıyorum Farsça'da, İngilizce değil yani. Farsçadan geçmiş bir kelime. Dere yatağı gibi bir anlamı varmış. Yanlış olabilir. Burada İngilizlerin zamanında yaptığı binalar var. Yani burada yürürken kendinizi herhangi bir Avrupa şehrinde hissedebilirsiniz. Bu taraf İngiliz mimarisiyle ya da işte Avrupa mimarisiyle yapılmış binalar. Bu Moskova'da gördüğünüz binalara da benziyor. Aa, ne güzel. Bu tarafta da fütüristik Çin binaları. Hi, how are you? Ni hao. Nasıl gülüyor? Gününü şenlendirdik kızların. Şu yeşil bina, yeşil piramit şeklinde. O bina da zamanında sanıyorum Yahudi asıllı bir İngiliz'in binasıymış ve üzerinde o var ya yeşilin altındaki yerde kalıyormuş. Oradan izliyormuş bütün şehri. Sasha sanırım ismi. Ne güzel. Yaşlılar çok hayatın içinde. Hep dışarıdalar, hep eğleniyorlar, dans ediyorlar ya da bu şekilde yürüyemiyorsa ailesi gezdiriyor. Burası iki tarafı ayrı ayrı inanılmaz güzel bir görüntü veriyor. Hani yani üzerindeki Çin bayrakları olmasa İngiltere'de, Budapeşte'de de falan olabilirsiniz yani öyle bir. Çok güzel ışıklandırmışlar binaları. Bakın ben
Şangay'a bir kenar mahallesindeyim yani. Biraz kalabalık olmasın diye uzakta otel tuttum. Kenar mahalledeki köprüye bakın ya. Yani şehrin merkezinde sıfır turistik bir yerdeyiz. Burada ne oluyor hiçbir fikrim yok. Böyle toplu konutlar var. Köprüde ışık gösterileri oluyor arkadaşlar. Köprüden bir de böyle şelale gibi su akıtıyorlar, onu da ışıklandırıyorlar. Niye acaba? Çok enteresan değil mi ya? Bu arada köprünün güzelliği inanılmaz. Ya ben sandviç falan bulur muyum diye çıktım akşam. Karşılaştığım gösteriye bakın ya.